Herkese merhaba arkadaşlar. Canelo Alvarez ve Plant arasında çıkan kavga bir anda sosyal medyada depreme yol açtı. Bir anda insanlar Canelo Alvarez ve Plant'ın kavgasını konuşmaya başladı. İşte bana da abi Canelo Alvarez ve Plant arasında yaşanan bu olaya ne diyorsun? Veya örnek vereyim. Neden Canelo Alvarez bu kadar sinirli? Arkadaşlar öncelikle baktığımız zaman çok kısa bir süre ve onunla ilgili çok da fazla ne konuşabiliriz? Konuşacak çok da fazla bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Bu konuda Canelo Alvarez haklı, Plant haksız. Çünkü Plant kendine yakışanı yapmıyor. Duruşunu bozmaması gerekiyor. Çünkü siz karşınızdaki bir insanın örnek vereyim ailesine küfür ediyorsanız, örnek vereyim annesine, kız kardeşine, doğal olarak da karşıdan böyle bir tepki de gelir. Bunu bekleyeceksiniz. İşte Canelo Alvarez neden sinirli diyen takipçim var. Canelo Alvarez'in yerinde sen olsan ne yapardın? Örnek vereyim, karşı tarafa çiçek mi verirdin veya teşekkür mü ederdin? Doğal olarak sen de aynı eylemi yapardın. Tabi sonrasında ikisi birbirini tikledi ama burada da şunu gördük. Canelo Alvarez'in reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar o anki rakibinden gelecek her türlü tepkiye karşı hazır olduğunu basın konferansında da bunu gördük. Tabii Caleb Plant'ın sakin bir şekilde gelmesi, belki o tokadı kimse beklemiyordu ama Caleb Plant bir anda sol tokat savurdu. Canelo Alvarez çok güzel bel hareketiyle çıktı ve aynı şekilde tek hamlelik bir atak yaptı. Şu bir gerçek arkadaşlar. Canelo Alvarez'in karşısına kim çıkarsa çıksın, yani Canelo Alvarez nasıl bir psikolojik baskı mı yapıyor? Yani onlara bakışlarında ne hissettiriyor bilmiyorum. Canelo Alvarez hatta şunu söylüyor. Bana diyor birçok şey söyledi. Yine hakaretler etti. Sabrettim. Sesimi ona karşı kötü bir cümle kullanmadım. Ne zaman ki aileme küfretti ve ondan sonra kendimi daha tutamadım. Doğal olarak da burada Canelo Alvarez haklı. Dediğim gibi Canelo Alvarez'in karşısına gelen rakiplerin hepsine baktığımda yani Canelo Alvarez'e karşı bir güç gösterisinde kendini kanıtlama, örnek vereyim, bu şekilde eylemlere eylemlere kalkıyorlar ama buna da gerek yok. Sakin ol, sakin konuş ve onunla gerçekten ona karşı örnek vereyim maçı kazanacağını hissettir. Nasıl hissettir? Örnek vereyim de ki artık o taşıdığın kemerler sana ağır gelmeye başladı. Artık el değiştirmesi gerekiyor. Biraz da ben onları taşıyayım, sen yoruldun. Veya işte 6 Kasım'da işte onları senden alacağım. Artık biraz da bende kalsın. Sende çok uzun süredir kalıyor. Bu şekilde konuşarak hem Canelo Alvarez'i bu rahatlığın onu rahatsız edebilir ama bu şekilde örnek vereyim eylemler aksine Canelo Alvarez'i daha hırslandırıyor ve rakiplerine karşı daha azimli çalışmasına neden oluyor. Şu bir gerçek, her zaman formunu koruyan bir Canelo Alvarez var. Her zaman duruşunu bozmayan bir Canelo Alvarez var. Konuşmalarına baktığımızda da her konuşması gerçekten gayet mütevazi. Ama bazen de tabii sinirlendiği zaman rakibine karşı da küçük küfürler edebiliyor. Tabii bu da insanlık hali, o sinirle kendini belki de o da tutamıyor zaman zaman. Şimdi arkadaşlar Caleb Plant Canelo Alvarez maçında şu bir gerçek, ben daha önceki videolarımda da söyledim. Caleb Plant Canelo Alvarez için zor bir rakip değil dedim. Çünkü Canelo Alvarez hem hızlı hem güçlü hem refleksleri çok iyi. Caleb Plant Canelo Alvarez'e göre çok ağır ve Canelo Alvarez kadar güçlü değil. Bu da bir gerçek. Ama ne olursa olsun zorunlu rakibi bu maçı yapacaklar, karşılaşacaklar. Burada da şu bir gerçek, knockout olur mu bilmiyorum ama puanlamada her türlü Canelo Alvarez Caleb Plant'tan rahat bir şekilde maç alır. Belki şu yaşanan olaydan sonra bu maçın sertlik açısından çok sert geçecektir ve Canelo Alvarez belki de bu söylediklerinin acısını ringde alacaktır. Bunu da göreceğiz nasıl bir maç olacak.
Herkes zaten şu yaşanan olaydan sonra bu maçı merak etmeye başladı. Bakalım Canelo Alvarez nasıl performans sergileyecek, plant neler yapacak. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu bir gerçek, Canelo Alvarez dediğiniz zaman doğal olarak insanlar çok büyük bir hayran kitlesine sahip. İnsanlar ona saygı duyuyor. Bu şekilde olaylarda olduğu zaman doğal olarak insanlar ne olduğunu çok merak ediyor. Nedeni işte bu arkadaşlar, sadece Caleb Plant'ın ettiği bir küfür. Canelo Alvarez bundan sonraki süreçte ne olur? Canelo Alvarez bizi biri çıkıp yenebilir mi? Canelo Alvarez işte hiç yenilmeyecek mi boks yaptığı sürece? Tabi Canelo Alvarez'i yenecek boksörleri olacaktır. Canelo Alvarez'i geride bırakacak bir isim çıkacaktır. Ama şu bir gerçek, yani bu isimler aslında var. Dünyada da birçok yetenekli boksör var. Yeter ki örnek vereyim, belli bir değer verilsin ve onun üzerinde bir boksör emek verilsin. Canelo Alvarez'in karşısına da onu yenecek isteseler birini çıkartırlar. Bu da bir gerçek. Şöyle arkadaşlar, mesela Ukrayna boksu, İngiliz boksu, Küba boksu, Canelo Alvarez aslında çok ters boks bunlar. Çünkü esnek, beller hareketli. Zaten Canelo Alvarez'i birisi yenmek istiyorsa, ona karşı galip gelmek istiyorsa, onun yapması gereken şey şu: belleri çok iyi olacak. Yani Canelo Alvarez'in yumruklarından kaçacak. O güçlü vurduğu yumruklardan onların hepsini boşa çıkartması gerekiyor. Refleksleri o an Canelo Alvarez'e uymaması gerekiyor. Kendi boksunu yapması gerekiyor. Ve dediğim gibi iskivleri, belli çıkışlara, ayakları hızlı olması gerekiyor ki Canelo Alvarez'e yakalanmasın ve Canelo Alvarez'den maç alsın. Ha, bunu ne yaptı? Mesela her zaman söylüyorum, Eris Lara'nın boksu, örnek vereyim, Golovkin'in boksu, örnek yine Vasil Lomachenko tarzı boksörlerin Canelo Alvarez'e karşı üstünlük sağlayabilir. Özellikle düşünün ki Vasil Lomachenko Canelo Alvarez'in kilosunda ve Canelo Alvarez'e maç yapıyor. Benim kendi şahsi fikrim, çok rahat bir şekilde Canelo Alvarez'e geçer. Çünkü Vasil Lomachenko çok az yumruk yiyen ve yumruklara hedef olmayan bir boksör. Tabi son Teofimo Lopez maçına karşı ringde kaybetti ama bence kaybetmedi. O maçta onun hakkıydı. Ama doğal olarak hakemler Teofimo Lopez'e verdi. Dediğim gibi bu tarz İngiliz boksunda da şu var: İngiliz boksörleri ayakları, bir de belleri çok iyi, yanlara çok iyi kaçıyorlar, esnekler ve gerçekten çok ringde rahat oldukları için boks stilleri de Canelo Alvarez'in sevmediği boks stili. Ama ne zaman ki Canelo Alvarez'in karşısında duran bir boksör olduğu zaman, onu da kendine uydurduğu zaman Canelo Alvarez çok rahat rakiplerini geçebiliyor. Özellikle de Billy Joe Saunders Canelo Alvarez maçında gerçekten Canelo Alvarez'i Billy Joe Saunders'ın yeneceğine çok inanmıştım. İnanmıştım dediğim şöyle: yani ortada görüyordum maçı ama Billy Joe Saunders'ın o esnekliği, o her yerden yumruk vurulması, hırçınlığı, Chris Eubank Jr. maçından ağrı, dedim ki bu şekilde maç yaparsa alır. Ama benim beklediğimin gerisinde bir maç oldu. Billy Joe Saunders maç yaptı. Doğal olarak da Canelo Alvarez'e karşı kaybetti. Aslında maç ilerledikçe Billy Joe Saunders daha rahat dövüşmeye başladı. Canelo Alvarez'e karşı daha çok yumruk vuruyordu. Ama dediğim gibi bazen bir yumruk her şeyi bitirebiliyor. O yumruğu da Canelo Alvarez vurdu. Doğal olarak rakibini sakatladı. Maçı kazandı. Canelo Alvarez ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Caleb Plant maçı, her zaman üzerine basa basa söylüyorum, çok zorlanacağı bir rakip değil. Her zaman yine sözümdeyim. Her zaman yine söylüyorum. Boksta her zaman şans vardır. Hiçbir rakip küçülmemesi gerekiyor. Belki Caleb Plant, Canelo Alvarez maçı sonunda bir duyarız ki Caleb Plant kazanmış. Yani bu da olabilir ama genel olarak baktığı zaman, resme geniş bir açıdan baktığımız zaman, Canelo Alvarez'i tanıdığım için, Caleb Plant'ın boksunu bildiğim için doğal olarak ben bu maçın
Canelo Alvarez için çok zor geçeceğini zannetmiyorum. İnşallah her iki boksörün de hakkında hayırlısı olur. Bu maçta da kendilerine yakışanı yaparlar. Bir dahaki basın konferansı biraz daha birbirlerine karşı saygılı, biraz da hayranların istediği şekilde sadece sözlü temas olmadan ve saygılı bir şekilde geçer ve insanlar da en azından onların ağzından çıkan cümleleri neler olduğunu merak eden arkadaşlar işte burada bunları dinler ve maçı merakla beklerler. Şimdilik Canelo Alvarez ve Caleb Plant ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaman ilerledikçe tabii maça yaklaştıkça yine Canelo Alvarez Plant'la ilgili yorumlarım olacak. Tabii ilham gelmeden konuşamıyorum. Yani ben onu yaşamam lazım, düşünmem lazım neler olduğunu. Ona göre konuşabiliyorum. Yoksa ezbere bak bugüne kadar ben mesela o Canelo Alvarez Plant kavgasını belki de ilk duyanlardan birisiyim. Video çekmedim. Çünkü o an söylenecek bir şey bulamadım ama sonrasında aklıma bir şeyler geldiği zaman, ilham geldiği zaman doğal olarak konuşabiliyorum. Bir yerden bunu ezberlemiyorum veya örnek vereyim bir yerden alıntı yapmıyorum. Sadece kendim anlatıyorum. Kendi yorumum. İnşallah sizlere de boksu anlatmam, boks hakkında konuşmam fayda sağlıyordur. Belki size boksu açık bir şekilde anlatabiliyordurum, anlayacağınız şekilde. Tabii bundan sonra da aynı şekilde anlatmaya devam edeceğim. Boksörleri, boksu umarım daha profesyonel, daha iyi bir şekilde anlatımlarımız zaman geçtikçe daha güzelleşecek. Şimdiki gibi amatörce değil, daha profesyonel bir şekilde boksu sizlere anlatacağız arkadaşlar. Şimdiden beni dinleyip zamanla ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.